Hayal edin. Yaklaşık 8 milyar insan, yani tüm dünya nüfusu sihirli bir şekilde Türkiye'nin ortasında Konya Ovası'nda bir araya geliyor ve sonra hepimiz aynı anda zıplayıp aynı anda yere iniyoruz. Ne olurdu? Gezegen yerinden oynar mıydı? Depremler mi başlardı? Yoksa insanlık için bir felaket mi yaşanırdı? Bu ilginç düşünce deneyinde dünyanın dört bir yanından 8 milyar insan bir anda Türkiye'nin en büyük düzlüğü olan Konya Ovası'na ışınlanıyor. Geniş tarım arazileriyle dolu, açık ve düz bir alan. Nüfusun az olduğu bu ova teorik olarak omuz omuza dizildiğinde 8 milyar kişiyi alabilecek büyüklükte. Ve saat tam 12'yi gösterdiğinde herkes aynı anda zıplıyor. Birkaç saniye içinde ise her şey değişiyor. Peki gezegen sarsılır mı? Kısa cevap hayır. Dünyanın kütlesi insanlığın toplamından trilyonlarca kat daha büyüktür. Ortalama yarım metre yükseğe yapılan bu toplu zıplama gezegenin konumunu bir atomun genişliğinden bile daha az oynatabilir. Bu da demek oluyor ki zemin sarsılmaz. Dünya yörüngesinden sapmaz ve bu olay gezegen için neredeyse fark edilmezdir. Ancak yere iniş çok daha ses getirir. 16 milyar ayak yere aynı anda vurduğunda ortaya çıkan ses dalgası Konya Ovası'nı çınlatır. Ortaya çıkan gürültü birkaç saniye sürer. Bazı hassas sismograflar bu titreşimi kaydedebilir. Ancak bilimsel açıdan bakıldığında bu durum gerçek bir deprem yaratmaz. Fiziksel etkisi sıfıra yakındır. Ama sosyal etkiler, İşte asıl mesele orada başlıyor. Bu büyüklükte bir topluluğun aynı anda bir araya gelmesi iletişim altyapısını anında çökertir. Türkiye'deki tüm baz istasyonları aynı anda yüklenmeye dayanamaz. Cep telefonları çalışmaz, internet bağlantısı kesilir. Acil çağrılar yanıtlanamaz hale gelir. Tüm dünya bir anda dijital sessizliğe gömülür. Peki herkes evine nasıl dönecek? Konya Havalimanı günlük yalnızca birkaç bin yolcuyu kaldırabilir. Oysa burada 8 milyar insan var. İstanbul Havalimanı, Ankara Esenboğa, Sabiha Gökçen hepsini toplasanız bile bu insan yoğunluğu için yüzyıllar gerekir. Tren hatları, otobüs firmaları, limanlar ve gemiler bu kadar kalabalığı taşımaya yeterli değildir. Mersin ve İzmir limanlarından gemiler kaldırılmak istense bile bu kadar kişiye yetecek kadar su, yiyecek ve yakıt mevcut değildir. Arabası olanlar yola koyulur. Ancak yollar çok kısa sürede tarihin en büyük trafik felaketine dönüşür. Ankara-Konya otoyolu, TEM, D100 hepsi tamamen kilitlenir. Yakıtlar tükenir, insanlar araçlarını terk eder. Ancak bu noktada güvenlik yoktur. Sistem çökmüştür, kontrol kalmamıştır. Tam anlamıyla bir kaos ortamı oluşur. Üstelik kimse bölgeyi tanımıyor. Diller farklı, kültürler uyumsuzdur. Marketler ilk saatlerde boşalır. Temiz su tükenir, sağlık sistemi tamamen çöker, hijyen koşulları kaybolur. Bu ortamda salgın hastalıklar hızla yayılır. Konya birkaç hafta içinde milyarlarca insanın yaşamını kaybettiği bir mezarlığa dönüşebilir. Hayatta kalanlar dünyanın dört bir yanına dağılmaya çalışırken uygarlık yeniden başlama arayışına girer. Ancak nüfusun büyük kısmı yok olmuştur ve tüm bu yaşananlara rağmen dünya dönmeye devam eder. Yörüngesi etkilenmez. Gezegenin umrunda bile değildir. Bu senaryo bize şunu gösteriyor. Bazen en çılgın fikirlerin bile sınırları olmalı. Gerçekleşmesi imkansız görünen olaylar bile düşündüğümüzde bize büyük dersler verebilir. Bu tuhaf düşünce deneyinde bizimle olduğunuz için teşekkürler. Daha fazla garip ve ilginç ya olsaydı macerası için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aklınıza çılgınca bir fikir mi geldi? Yorumlarda paylaşın. Belki bir sonraki videomuzda sizin fikriniz konu olur.